Eğer bu videoyu 2018 yılında çekiyor olsaydık, bugün yaşadığımız tabloyu tahmin etmek oldukça zordu. Çünkü o dönemlerde katlanabilir telefonlar ilk defa çıkıyordu ve teknoloji dünyasında inanılmaz bir heyecan vardı. Herkes aynı şeyi söylüyordu. İşte bu. Akıllı telefonların bir sonraki evrimi. Artık telefonlar böyle olacak falanlar. Hatta bazı insanlar birkaç yıl içerisinde düz ekran telefonların tamamen ortadan kalkacağını düşünüyordu. O günkü şartlarda bu düşünce çok da saçma görünmüyordu. Çünkü fikir gerçekten güçlüydü. Düşünsenize, normalde cebinizde taşıdığınız bir telefon var. Bir toplantıya giriyorsunuz, telefonunuzu bir açıyorsunuz, bir anda ekran büyüyor. Belge okuyorsunuz, maillere cevap veriyorsunuz, sunumlarınızı kontrol ediyorsunuz, video izliyorsunuz. Kısacası telefonla tablet arasındaki o ince çizgi kaybolmaya başlıyor. Kağıt üstünde bakınca harika. Hatta bugün bile harika. Ama işte teknoloji dünyasında kritik bir kural vardır. Bir fikrin harika olması başarılı olduğu anlamına gelmez. Çünkü insanlar mantıkla değil, alışkanlıklarla yaşar. Ve birazdan göreceğimiz gibi katlanabilir telefonların karşısındaki en büyük engel teknoloji değildi, insan davranışlarıydı. Ama burada çok ilginç bir çelişki ortaya çıkıyor. Çünkü şirketler yıllarca telefonları değiştirmekle çalıştı. Fakat belki de değiştirmeleri gereken şey telefonlar değildi. Peki o halde neydi? Hazırsak başlıyoruz. Şimdi size biraz rahatsız edici bir şey söyleyeceğim. Teknoloji meraklıları olarak bazen kendimizi dünyanın merkezinde sanıyoruz. Yeni işlemci çıkıyor, heyecanlanıyoruz. Yeni ekran teknolojisi geliyor, heyecanlanıyoruz. Yeni kamera sensörü geliyor. Ama sonra dışarı bir çıkıyorsunuz. Gerçek dünya ile karşılaşıyorsunuz. Gerçek dünyadaki insanların büyük bölümü işlemci modelini bilmiyor. RAM miktarını bilmiyor. Ekran teknolojisini de bilmiyor. Ve dürüst olmak gerekirse bilmek de istemiyor. Çünkü insanların büyük kısmı için telefon bir hobi değil, bir araç. Sabah kalkıyorlar, mesajlarına bakıyorlar, sosyal medyada geziyorlar, video izliyorlar, fotoğraf çekiyorlar ve gün bitiyor. Ve işte tam burada çok kritik bir soru ortaya çıkıyor. Bir insanın zaten işini gören bir telefonu varsa onu değiştirmeye nasıl ikna edeceksiniz? Bakın, mesele fiyatı bile değil, mesele ihtiyaç. Çünkü insanlar ihtiyaç duydukları şeylere para harcar. Ama ihtiyaç duymadıkları şeyler ne kadar etkileyici olursa olsun karar verme aşamasında da geri plana düşer. İşte katlanabilir telefonların yıllardır mücadele ettiği duvar tam olarak bu. Ve bu duvar düşündüğümüzden çok daha güçlü. İşin en ilginç tarafı ise şirketler bunun farkında, hem de fazlasıyla farkında. Bu yüzden yıllardır çok başka bir savaş veriyorlar. Ve o savaş ekranlarla ilgili değil, psikolojiyle ilgili. Bir düşünün, mühendisler yıllardır durmadan çalışıyor. Ekranları geliştirdiler, kat izlerini azalttılar. Hani katlanırken ortada çıkıyor ya. Menteşeleri güçlendirdiler, su dayanıklılığını eklediler, kalınlığı düşürdüler, ağırlığı azalttılar. Yani teknik tarafta inanılmaz ilerlemeler var. Aslında bugün çıkan katlanabilir telefonlar ile ilk nesiller arasında dağlar kadar fark bulunuyor. Ama garip olan şu, teknoloji ilerledikçe satışların patlaması gerekiyordu. Öyle olmadı. Çünkü şirketler teknik problemleri çözerken başka bir problem ortaya çıktı. İnsanlar mevcut telefonlarından memnundu halbuki ve bazen teknoloji dünyasının en büyük düşmanı rakip şirketler değildi. Memnun müşterilerdi. Çünkü memnun bir insanı değiştirmeye ikna etmek çok ama çok zordur. Hatta bazen imkansızdır. Yahu Android kullanan bir adam iOS'a geçebilir mi? Sen artık Android boş ver ya, gel iPhone kullan diyebilir misin? Dersen bile adam sana güler. Ve işte katlanabilir telefonların hikayesi de tam burada ilginçleşiyor. Çünkü ilk kez teknoloji yeterince iyi hale gelmiş durumda. Ama insanlar hala ikna olmadı. Şimdi videonun en kritik kısmına geldik arkadaşlar. Çünkü burada çoğu kişinin gözünden kaçırdığı o çok ama çok önemli bir gerçeği anlatacağım size. Aslında katlanabilir telefonlar tamamen başarısız olmadı. Hatta tam tersine bazı insanlar için vazgeçilmez hale geldiler. Bakın, gerçekten tanıdığım birkaç arkadaşım da
katlanabilir telefonun alışkanlığı diye bir şey oldu ve asla normal bir telefona geri dönmek istemiyorlar. Çünkü bazı insanların vazgeçilmez haline geldikleri kısım bütün dengeyi değiştirebilecek nokta burada ortaya çıkıyor. Şimdiye kadar anlattıklarımdan sonra şöyle düşünebilen olabilir. Tamam da o zaman bu cihazları neden üretmeye devam ediyorlar? Yahu burada hikayenin yönü değişiyor arkadaşım, dinle. Çünkü katlanabilir telefonların en büyük avantajı onları hiç kullanmamış insanların anlayabileceği bir şey değil. Bu cihazları mağazada eline alıp 2 dakika kurcalayarak da anlayamazsın. Asıl fark onlarla yaşamaya başladığında hissediyorsun. İşte bu yüzden ilginç bir durum ortaya çıkıyor. Katlanabilir telefon kullanmayan insanların büyük kısmı onlara ihtiyaç duymuyor. Ama kullanan insanların belirli bir bölümü de geri dönmek istemiyor ki az önce anlattığım örnek buydu. Ve dürüst olayım, bunu anlayabiliyorum. Çünkü burada sadece ekran büyümüyor, telefon kullanımı şeklinde değişiyor. Bir mail cevaplıyorsun, bir yandan dosya açıyorsun, bir toplantıya giriyorsun, aynı anda not alıyorsun. Video izliyorsun, takvimine bakıyorsun. Ve bir noktadan sonra elindeki cihaz telefon gibi hissettirmemeye başlıyor. Yol arkadaşın oluyor, yoldaşın oluyor, senin bir numara asistanın oluyor. Ve işte sektörün bütün umudu burada yatıyor. Çünkü teknoloji şirketleri aslında herkesi ikna etmeye çalışmıyor. Onlar bir alışkanlık yaratmaya çalışıyor. Bugün kullanan insan yarın vazgeçemiyorsa yarın daha fazla insanı ikna etmek mümkün olabilir. Ama işte tam bu noktada çok önemli bir problem ortaya çıkıyor. Bu deneyim gerçekten etkileyici bile olsa insanların büyük bir çoğunluğu için vazgeçilmez olmayabilir. Ve teknoloji tarihinde etkileyici olmak ile vazgeçilmez olmak arasındaki devasa fark var. Bunu da şöyle anlatalım. Bir teknoloji ürününün kaderini belirleyen şey hayranları değildir. Sessiz çoğunluktur. Ve şimdi asıl o soruya dönme zamanı geldi ve videonun başındaki soruya geri dönelim. Katlanabilir telefon balonu patlıyor mu? Benim cevabım net hayır. Ama işler teknoloji şirketlerinin yıllar önce hayal ettiği kadar kolay ilerlemiyor ve başlangıçta kurulan hikaye aslında çok büyüktü. Bize anlatılan şey şuydu: bir gün herkes katlanabilir telefon kullanacak. Bu kaçınılmaz olacak. Normal telefonlar geçmişte kalacak. Fakat bugün geldiğimiz noktada bunun kesin olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü insanların davranışları teknoloji şirketlerinin planlarından daha karmaşık. Bakın, teknoloji tarihine dönüp baktığımızda çok ilginç örnekler görürsünüz. Bazı ürünler ortaya çıkar çıkmaz hayatımızı değiştirdi. Bazıları ise teknik olarak harika olmasına rağmen hiçbir zaman kitlesel başarıya ulaşamadı. Çoğu zaman sebep teknoloji değildi, İnsan davranışlarıydı. Katlanabilir telefonların kaderi de tam olarak burada belirleniyor. Çünkü artık mesele ekran teknolojisi değil, menteşe değil, batarya teknolojisi değil. Mesele insanlar gerçekten telefon kullanım alışkanlıklarını değiştirmek istiyor mu? İşte milyonlarca dolarlık soru bu. Ve dürüst olmak gerekirse henüz kimse cevabı bilmiyor. Videoyu bitirmeden önce konuşmamız gereken son bir konu daha var. Çünkü bence katlanabilir telefonların geleceğiyle ilgili yapılan en büyük hata burada yatıyor. Belki de yıllardır yanlış soruyu soruyoruz. Belki de sormamız gereken soru katlanabilir telefonlar neden yaygınlaşmıyor değil. Belki de asıl soru insanlar neden değişmek istemiyor. Çünkü tarihe baktığımızda aynı şeyi tekrar görüyoruz. İnsanlar yeni teknolojilere hemen geçmiyor. Önce izliyorlar, bekliyorlar, şüphe ediyorlar. Karşı çıkıyorlar, sonra yavaş yavaş alışıyorlar. Belki katlanabilir telefonlar da aynı yolu izliyordur. Belki de birkaç yıl sonra her yerde olacaklar. Belki de hiçbir zaman bugünkü akıllı telefonların yerini alamayacaklar. Ama bir şey kesin, bu savaş artık mühendisleri savaşı değil, menteşelerin, ekranların hiç değil. Bu savaş insanların alışkanlıklarının savaşı. Bir tarafta milyarlarca dolarlık araştırma merkezleri, dünyanın en iyi mühendisleri, en gelişmiş ekran teknolojileri, en karmaşık üretim süreçleri. Diğer tarafta ise çok daha güçlü bir şey var: İnsan alışkanlıkları. Ve teknoloji tarihine baktığımızda insan alışkanlıklarını değiştirebilen ürünler kazanır. Değiştiremeyenler ise ne kadar etkileyici olursa olsunlar zamanla unutulur. Birçok üründe de böyle oldu. İşte katlanabilir telefonlar da bugün tam bu kavşakta duruyor.
Bir sonraki birkaç yıl onların kaderini belirleyecek ve ilk kez karar mühendislerin elinde değil. İnanın, kararı verecek olanlar her sabah telefonun ekranını açan sıradan insanlar. Belki ben, belki siz, belki de şu an bu videoyu izleyen bir sürü kişi. Ve işte tam bu yüzden katlanabilir telefonların geleceği teknoloji dünyasının değil, insan davranışlarının vereceği bir karar olacak. Belki de yıllardır yanlış soruyu soruyoruz. Belki de sormamız gereken soru, katlanabilir telefonlar neden yaygınlaşmıyor? Değil, insanlar neden değişmek istemiyor? Çünkü tarihe baktığımızda aynı şeyi hep tekrar tekrar görebiliyoruz. İnsanlar yeni teknolojilere hemen geçmiyorlar. Önce izliyorlar, bekliyorlar, şüphe ediyorlar, karşı çıkıyorlar. Sonra yavaş yavaş alışıyorlar. Belki katlanabilir telefonlar da aynı yolu izliyordur. Belki birkaç yıl sonra her yerde olacaklar. Belki de hiçbir zaman bugünkü akıllı telefonların yerini alamayacaklar. Ama bir şey kesin. Bu savaş artık mühendislerin savaşı değil. Menteşelerin savaşı hiç değil. Ekranların savaşı değil. Bu savaş insanların alışkanlıklarının savaşı. Bir tarafta milyarlarca dolarlık araştırma merkezleri, dünyanın en iyi mühendisleri, en gelişmiş ekran teknolojileri, en karmaşık üretim süreçleri. Diğer tarafta ise çok daha güçlü bir şey var. İnsan alışkanlıkları. Ve teknoloji tarihine baktığınızda insan alışkanlıklarını değiştirebilen ürünler kazanır. Ve değiştiremeyenler ise her ne kadar etkileyici olurlarsa olsunlar zamanla unutulur. İşte katlanabilir telefonlar da bugün tam bu kavşakta duruyor. Sonraki birkaç yıl onların kaderini belirleyecek. Ve ilk kez karar mühendislerin elinde değil. Katlanabilir telefonlar gerçekten geleceğin cihazları mı? Yoksa teknoloji dünyasının bize yıllardır anlatmaya çalıştığı bir hayal mi? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.